Saç renginizde bir değişiklik yapma aşamasındaysanız, bugün sizler için hazırladığım videoda belki bazı unsurları not almak isteyebilirsiniz ve seçiminizde hem biraz daha rahat edebilirsiniz hem de kuaföre giderkenki rotanızda bir takım notlarla kendinizi daha doğru ifade edebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla insanlar başlıca 3 sebeple saç renklerinde değişikliğe gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi tabii ki beyazlama. Önce o rötuşlarla başlayan beyazlığı giderme, daha sonra komple saç boyasına dönüşen bir macera. Onun haricinde bir dönemi kapatıp yeni bir döneme tazelenmiş olarak girebilmenin herhalde en kestirme, en bariz yöntemlerinden bir tanesi saçlarda renk değişikliğine gitmek. Onun haricinde sadece değişiklik olması adına saç renginde değişikliğe gidenler de oluyor. Sebep ne olursa olsun bir takım sıkıntılar yaşandığının çok farkındayım. İstenilen saç rengine ulaşılmaması gibi ya da sipariş verilmiş saç renginin uygulanması sonrası ondan bir memnuniyetsizlik gibi. Sebepler ne olursa olsun memnuniyetsizliği birazcık azaltabilmek bu konuda bilgi sahibi olmakla mümkün. Sizlerle bilgimi ve deneyimimi paylaşacağım. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Kendi saçında hiç saç boyatma uygulaması deneyimlememiş bir insan nasıl oluyor da saç renkleri üstüne ahkam kesebiliyor? Konuya birazcık şöyle değineceğim. Renk analizi seanslarımda kişilere yakışan saç renklerinin haricinde, yani açıklığı, koyuluğu olabilir, sıcaklığı, soğukluğu olabilir. Özellikle üstüne vurgu yaptığımız nokta hangi tonlardan kaçınmaları gerektiği. Bunun haricinde seneler önce, 10 küsür sene önce çok kıymetli meslektaşım Yonca Hanım'ın bir kuaför odası vardı renk analizlerini yaptığımız salonun yanında ve orada yine çok değerli kuaför arkadaşımız Hasan ve kolorist arkadaşımız Emin ile üniformalı çalışanlar üstünde binlerce seans gerçekleştirdikten sonra herhalde yaklaşık 1000 kişi üzerinde de öncesi sonrası diye nitelendirebileceğimiz saç rengi değişiklikleri uyguladık. Ve kişilerin kendi doğru saç renklerine ulaştıklarında ne kadar ışıltılı bir hal ve bir yandan da ne kadar huzurlu bir hal aldıklarına şahit olduk. Birinci büyük deneyimim bu. İkinci büyük deneyimim de tabii senelerdir kendi renk danışmanlığı seanslarımda yeri geliyor çok alıştığım şekilde ilerliyoruz seansın saç kısmında. Yeri geliyor çok ilginç sorular alıyorum. Onlara bir formül bulmaya, sebeplerini araştırmaya çalışıyoruz. Müsaadenizle şimdi bunları paylaşayım. Saçımızdaki renk değişikliklerini kabaca ikiye ayırmak belki güzel olacak. Ufak renk değişiklikleri ve radikal büyük renk değişimleri. Küçük renk değişimlerinde tabii sıcaklık ve soğukluk, saçın sıcak alt tonlu ya da soğuk alt tonlu oluşu bizler için çok önemli. Araya bir de şu bilgiyi sıkıştırmak istiyorum. Bazı kişiler var ki yanlış saç rengiyle doğduklarını düşünüyorlar. Ben pek buna ihtimal vermiyorum. Sadece rengi doğru tanımlayamamak, saç rengini doğru tanımlayamamanın getirdiği bir kafa karışıklığıdır diye bunu bir kenara koyacağım. Belki bunun üstüne ileride daha geniş bir video hazırlarım. Sıcak alt tonlar, soğuk alt tonlar genelde şöyle, belki sizin de başınıza geliyordur. Hani sıcak bir saç renginden haz etmiyor olabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte böyle doreler, bakırlar cildimde çok sarartıyor. Hiç haz etmiyorum. Hop, tam tersi nedir? İyisi mi ben küllü saçlarla ya da bej yansımalı saçlarla ilerleyeyim. Sıcak yansımalı saçların size yakışmadığını düşündüğünüz için soğuk yansımalı saçlara bir meyil, ki genellikle de maalesef istenmeyen şekilde sonuçlanıyor. Bu arada kuaförünüzün işine hiç karışmak istemem. Çünkü bu sıcak yansımalar, soğuk yansımalar birbirlerini dengelemek adına da kullanılıyor. Benim burada tamamen bahsettiğim nihai sonuç, saçın boyanması bittikten sonra gördüğümüz sıcak bir yansıma ya da soğuk bir yansımadan bahsediyorum. Size bu konuda verebileceğim öneri şu olabilir: sıcak yansımalardan veya soğuk yansımalardan hoşlanmadığınızda tam aksi istikamette bir saç rengi boyasını düşünmek yerine arada, organik saç boyalarında bu olmayabilir ama tüm market, raf, kuaför ürünlerinde saç boyalarının bir de natürel versiyonları olduğunu, yani bizim nötr renk diyebileceğimiz sıcak ya da soğuk yansımanın olmadığı saç renkleri, boya renkleri biraz daha risksizdir. Küçük renk değişimlerinde bu lütfen aklınızda olsun. Yani kumraldan kumrala geçiyorsunuz örneğin. Bu yansıma meselesi büyük değişiklik yapıyor. Aman diyeyim, orada hata etmeyin. Onun haricinde saçımı tek renge boyayacağım ya da artık işte balyaj, highlight,
röfle yaptıracağım gibi bir görüşünüz olabilir. Bu da aslında görüntünüzde bir derinlik katıyor olmakla birlikte bu uygulamalar saç uçlarına veya işte aralara. Bunu tolere edip edemeyeceğinize karar vermeniz lazım. Çünkü o zamanında alışkın olduğunuz tek renkli saçta bir kendinize dair görüşünüz var. Bir de iletişime geçtiğiniz insanların bu güçlü görüntüyle karşı karşıya geldiklerinde sizinle konuşmalarında, size muamelelerindeki bir sabitlik var. Onun değişmesine ne kadar hazır olduğunuzu gözlemleyin isterim. Bu küçük değişimlere dair söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi biraz daha büyük değişimlere gelelim. Bu büyük değişimleri de kendi içinde birkaç bölüme ayırabileceğim. Bunlardan en basiti galiba açık renk saçtan koyu renk saça veya koyu renk saçtan açık renk saça geçmek. Açıktan koyuya geçmekte bana sorarsanız büyük bir sıkıntı yok ama saçlarınız orta koyulukta veya koyu ise ve nispeten açık tonlara yöneliyorsanız yeni saç boyası renginizde bir miktar daha açık renklerin yüz hatlarınızı zayıflatabileceğini, silebileceğini göz önüne alın. Bu da size iç ses olarak iki yönde etki edecektir. Belki daha koyu renklerinizi giydiğiniz zaman artık daha mutlu olacaksınızdır. Ya da açık rengin yansımasıyla biraz daha fazla makyaj, biraz daha kontür uygulama ihtiyacı hissedeceksinizdir. Daha radikal değişikliklere gelelim. Hani saç renginizi kahveler, kumrallar ölçütünde değerlendirelim. Eğer bugün böyleyseniz ve açıklık koyuluk haricinde örneğin bir kızıla, bir bakıra veya sıklıkla gördüğüm gibi işte maviye, mora, yeşile yönleniyorsanız burada düşünülmesi gereken iki konu var. Bu biraz daha keskin renklerde anladığım kadarıyla bakım biraz daha zor. Burada bir şunu düşünmeniz lazım. O yeni boyattığınız saç rengini koruyabileceğiniz bütçeye ve sabra, o zamanı ayırmaya ne kadar onay veriyorsunuz, buna ne kadar razısınız? Bu üstüne düşünülmesi gereken çok önemli bir konu. Bir başka konu bu kadar radikal bir değişim. Evet bir değişiklik sizi sosyal hayatınızda mutlu hissettiriyor. Fakat yakın dönemde önünüzde hayatınızın yönünü değiştirebilecek bir özel gün var mı? Buna isterseniz evlilik deyin, buna isterseniz iş görüşmesi deyin, buna isterseniz firmanızın sözcüsü olduğunuz için ekranlarda daha çok boy göstermek deyin. İstediğiniz ve seçtiğiniz bu saç sosyal ortamlarda gayet uygun olabilecekken az önce bahsettiğimiz bu özel durumlarda yine uygun addedilecek mi? Yine aslında kuaförlerden edindiğim bir sitem. Siparişini verdiğiniz saç aynen uygulandı, kusursuz uygulandı ama mutlu değilsiniz. Belki burada iki ayrı şeyi düşünmek lazım. Siz bu kadar büyük değişimlere hazır mısınız? Bazılarımız daha tutucuyuz, bazımız değişiklikten daha çok keyif alıyoruz. Kendinizi bu anlamda bir sorgulamanızı, içinizi dinlemenizi öneririm. Bunun haricinde kendi gözümüzün alışmasının haricinde yakın çevremizin yeni saçın güzel ya da kötü olmasından, yakışması ya da yakışmamasından hiç bahsetmiyorum. Etrafımızda değişime tepki veren insanlar da var. Ve acaba siz psikolojik olarak bu değişime tepki veren kişilerle nasıl baş edebileceksiniz, edebilecek misiniz? Bu konuda üstüne düşünülmesi gereken işin belki psikolojik boyutunda bir soru. Yine bu radikal saç rengi değişimlerinde bazı sıkıntılar oluyor. Şöyle ki saçınız normalde koyu renklerde ise birden adına sarı dediğimiz bir saça ulaştıysanız veya bakır veya kızıl dediğimiz bir saça ulaştıysanız bu arada dore, bakır, kızıl yansımalı kahvelerden bahsetmiyorum. Saç renginin artık sarı, turuncu, kırmızı olarak adlandırılmasından bahsediyorum. Eğer giyinirken renk kombinasyonlarınızda çok renkliliğe yatkın değilseniz, örneğin siyah giyime sadece kırmızı bir çanta, kırmızı bir ruj ekleyen az sayıda renkle kombinasyonlarını oluşturan bir kişiyseniz, saçınızda yeni bir rengin olması, kıyafette kullanacağınız renk istihkakından bir tane çalmış olması anlamına gelir. Bu sefer artık kıyafette, aksesuarda renk taşıyamıyor olabilirsiniz. Eğer bu tarz bir insansanız yine lütfen bir soru işareti koyun zihninize kuaföre gitmeden önce. Hakikaten ben saçımın bir renk ismiyle anılmasını istiyor muyum deyin.
Dilerim bugüne dek üstüne düşünmediğiniz bir konuda zihninize bir soru işareti bırakabilmişimdir. Onu da değerlendirdikten sonra kuaför ziyaretinizi yapmanız belki biraz daha keyifli sonuçlanacaktır. Işıltımız için evet, saç rengimizin çok önemli olduğunun farkındayım. Denemelerle, yanılmalarla uğraşmamak adına kısacık araya da reklamvari gibi düşünmeyelim ama renk danışmanlığı seanslarında hangi renk olsun konusuna pek yanıt veremesek de, hani X boya markasının şu rengi diyemesek de bucak bucak kaçmanız gereken saç rengi yansımalarından elbette bahsediyoruz. Ve insanın kendisine dair bu bilgiye sahip olması ömür boyu kullanılabilecek bir bilgi olduğu için ben bu yatırımın saç renginde özellikle sıklıkla değişikliğe giden kişiler için faydalı olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.